Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar pistimizdeyiz. Bugün F30 kasa kodlu 320i ile W205 kasa kodlu C180'i kıyaslayacağız. Bildiğiniz gibi arabaların her ikisi de 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motorlara sahip. F30 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretirken C180 ise 156 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. F30'da BMW'nin 8 ileri tork konvertörlü şanzımanı kullanılıyor. C180 ise 7 ileri şanzımana sahip. Fabrika verilerine göre F30 C180'e göre biraz daha hızlı. Hem son hız olarak hem de 0-100 hızlanması olarak. Bakalım biz drag ve rolling yarışlarında nasıl bir sonuç alacağız? Yani fabrika verilerinin aksi bir sonuç beklemiyoruz tabii ama ne kadar fark olacağını da merak ediyoruz açıkçası. C180'in içerisinde Aydınlar var. Daha önce 530i ve 525d videosunda dizel aracı kullanmıştı. Bağlanalım kendisine, sonra da yarışımıza başlayalım. Aydınlar merhaba. Oğuzhan merhaba. Görüşmeyeli nasılsın? Vallahi iyiyim ama yine heyecanlıyım. Yine bir pistin başındayız. Yine seninle baş başayız. Bir öncekine göre daha sakinim ama yine de heyecan verici. Bu defa bir benzinli arabanın içerisindesin. Çok sana uygun bir tercih değil ama. Kameraların açısına baktığımda bir kumpasın içinde olduğuma dair bir düşünceye sahip oldum. Şöyle benim araba daha çok önü çekiyor gibi. Ön kameram sanki arkada kalacakmış gibi bir imaj hakim şu an bu araçta. Ama yine de güzel bir araç. C serisi Mercedes'in oldukça da satış rakamları yakalamış bir araç. Ben de zamanında düşünmüştüm. Olmadı ama beğendiğim, onayladığım güzel bir araç ama benzinli. Ben tabii yine her zamanki gibi o zaman da dizelini düşünüyordum. Peki senin bu dizel hastalığın, ekonomiden dolayı sen dizeli biraz daha tercih ediyorsun ya, elektrikli arabalara doğru bir evrilme var mı? Ya tam olarak ekonomik olarak demeyelim. Günün sonunda pinti bir profil çizmiş olmayalım. Elektrikli o noktada benim hala şu an onayladığım, kabul ettiğim bir halde değil gibi. Elektrikli için şu an erken diyorum. İlerleyen zamanlarda yapacağımız elektrikli denemelerinde de seni elektrikli arabaların içinde görmeyi isteriz. Belki nasip olur, geliriz. Ancak şöyle bir durum var. Muhtemelen elektrikliyi yolda bir şarj edip buraya geleceksin. Burada kullandıktan sonra dönüşte şarj edeceksin. Bunlar buradaki keyfi, hazzı veya performansı tolere edecekmiş gibi bana çok gelmiyor şu an. Yani elektrikli araçla gelmeye çalışan bir ekip üyemiz şu an hala arabasını şarj etme çabası içerisinde. Henüz gelemedi maalesef. Yani günün sonunda ben korkuyorum ki gidip onu arkaya bağlayıp çekip hani en azından yeniden şarj özelliğiyle menzil katmaya çalışan bir senaryonun içinde olmayız. Aynen, inşallah öyle bir şey yaşamayız. Ben arabaların teknik verilerini aktardım. Sadece ağırlıklarından bahsetmedim. Ruhsat verilerine baktığımızda benimki 1495, seninki 1395 kilogram. Yani arabaların ağırlıkları arasında 100 kilogram C180 lehine bir fark var diyebiliriz. Buna göre sonuç sence nasıl şekillenecek? Yani F30'un kazanacağı zaten fabrika verilerinde açık bir şekilde ilan edilmiş diyebiliriz. Ne kadarlık bir fark bekliyorsun? Bu sefer çalışıp gelmiştim, sormadın. Hatta buraya kopya da hazırlamıştım. Ama demek ki sen vermişsin. Şöyle kilo olarak evet bir avantaj sahibi C serisi. Ancak şanzıman noktasında o avantajın hepsini dezavantaja çevirir diye düşündüğümden geride kalacağımı tahmin ediyorum. Kameralar bunu teyit ediyor. Ümit ediyorum ki 4-5 boydan fazla olmaz. Ümit ediyorum. Ben de daha fazla olacağını düşünmüyorum. O zaman ellerine sağlık diyorum kopya içinde. Aktardıkların için ağzına sağlık. Hazırsan başlayalım yarışımıza. Hazır değilim ama başlayalım. Her yarış aynı şeyi söylüyor. Hazır değilim ama başlayalım. Hazırsan yarışa başlayalım o zaman. Hazır değilim ama başlayalım. Başarılar diliyorum. Geçmiş olsun Ciğerim. Oğuzcum zaten yanlış tarafta olduğumu kameraların açısından anladığım gibi olmuştum. Anlamışım. Oğuzcum ilk yarış için seni tebrik ederim. Ben de bu centilmence yarış için seni tebrik ederim. Yayın sırasında da söyledim. Tahmin ediyorum ki kamera açılarından zaten yine bir kumpasın içerisindeyim. Bak bana sürekli böyle ithamlarda bulunuyorsunuz. Benim bu pistte kazandığım yarış sayısı kaybettiğim yarış sayısının altında. Ama ben hep ters tarafta kaldım ama yine frenlemede iddialıyım. Göreceğiz bakalım. İkinci yarışa geçelim o zaman hazırsan. Hazırım, bekliyorum. İkinci drag yarışına geçiyoruz. İlk yarışı F30 kazandı. Bu sefer
Araba Sport Plus'ta, yani ESC kapalı, şanzıman da en spor seçeneğinde. Bir sonrakinde de manuelde kullanacağız. O zaman başarılar. Teşekkür ederim. Helal. Yine terste kaldık. Adet torkumuz vardı ama peki aktaramıyor muyuz? Yoksa ilk videodaki yorumdaki arkadaşlar haklı, benden mi kaynaklanıyor bilemedim. Bu defa araba Sport Plus'ta vites manuelde kullanalım. Bakalım bir şey değişecek mi? Manuelde kullanmaya çalışalım bakalım. Kazanacağı zaten belli. Fabrika verileri de zaten bunu gösteriyor ama bu pistte bir drag yarışı kazanmak insana inanılmaz keyif veriyor ya. Arkadaşlar yorumlarda lütfen linçlemeyin. Bu kadar oluyor. Drag yarışlarının tamamını 320i kazandı. Alınan en iyi sürelere baktığımızda F30 kasa kodlu 320i 400 metreyi 16.4 saniyede 148 km hızla tamamladı. C180 ise aynı mesafeyi 17.3 saniyede 138 km hızla kat edebildi. Ioniq 6 ile karşılaştırdığımız videoda ise 320i aynı mesafeyi 16.2 saniyede tamamlamıştı. Bu sonuçlara göre 320i süre tablosundaki yerini korurken C180 ilk 10'a giremedi. Süre tablomuzun tam halini görmek için Instagram sayfamızı veya internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi rolling yarışlarına geçiyoruz. Drag yarışların tamamını 320i kazandı. Birinci de araba Comfort modunda vites D'de denedik. İkinci de araba Sport Plus modunda ve vites S'de denedik. Üçüncüde de araba yine Sport Plus modunda vites manuelde denedik. Üçünde de sonuç değişmedi. Fark hemen hemen aynıydı. Çok bir değişiklik oldu diyemeyiz. Şimdi rolling yarışına geçiyoruz. Bakalım rolling yarışında nasıl bir sonuç olacak. Aydıner, tebrik ediyorum drag yarışları için. Şimdi rolling'e geçiyoruz. Rolling'in ilkinde araba Comfort modunda vites D'de olacak. Start çizgisine geldiğimiz noktada kickdown yapacağız ve basacağız. Bakalım hangi araba daha çabuk vites düşürecek ve hızlanacak ve hangisi kazanacak. İnşallah. Gülme öyle gülme. Verdin yine bize arabayı. Bu arabayı hem de. Tamam dizel falan dedik ama benzinli de terste kaldık. Bir ara hatırlar mısın? Ben 320, sen de C180 almayı planlıyordun. C200'deydi ama detayları sonra konuşacağız. O daha yavaş. Daha ekonomik. Ya gayret. Geç kaldık biraz ama ne kadar geç attı vitesi ya. Comfort modunda ve otomatikte yaptığımız yarışta 320 kazandı ama start çizgisinde kickdown yapmama rağmen C180'e göre daha geç attı vitesi. Şimdi manuelde deneyeceğiz. Bakalım manuelde deneyince ilk kalkış biraz daha atik olacak mı? Yavrum, ilk yarışta D'de olduğu için araba birazcık geç kalktı. Geç vites düşürdü. Bu sefer manuelde deniyoruz. Bakalım nasıl olacak sonuç. Ya manuel aslında benim için biraz daha handikap olabilir. Arabaya alışık olmadığım için ama yine de deneyelim. Tamamdır. Başarılar o zaman. Öyle dilemekle olmuyor da.
Aydınlar, sen yarışa erken başlamıyorsun değil mi? Ya şöyle bir detay var. Araç mil hesabı dijitali. Şimdi kadrandan ayarlamaya çalışıyorum. Kadran, sen, hız sabitleme, bazı yerlerde hata yapıyor olabilirim. Tamam, o zaman bu sefer tam hizaya gelelim. İkinci viteste orada basalım, yarışalım kardeşim. Önden başlama. Yetişemiyorum sana kalkışta. İkinci viteste. Manueldeyiz peki. Ya da az önce 2'de yaptık, şimdi 3'te yapalım hadi. Küçültmeye serbest mi? Küçültme serbest değil. Drag yarışlarını ve rolling yarışlarını 3.20'yi kazandı. Şimdi fren denemesine geçiyoruz. İnşallah bu defa başarılı olacağım diye temenni ediyorum. Aydınlar'cığım, hazırsan başlıyoruz. Limitörü de buldum. 150 limit. Ben de 150'ye sınırladım. S'ye aldım arabayı. Mümkün mertebe hızlı bir şekilde çıkalım. Birbirimizi yakalarız. Sonra frenleriz. Çizgiye gelmeden frenleme. O iş bende ya. Hadi göreceğiz şimdi. Şimdi 150'ye geldik. Hizamız çok iyi. Şaka. Bayağı yakın. Kim kazandı şimdi? Seninki biraz daha önde ama çok yakın. C180 kazanmış. C180 geldi Vardan. Fren denemesi bitti. Çok az bir farkla C180 daha geride durdu. Aydınlar, sonuç yine değişmedi. Tebrik ediyorum seni. Bunu ilk etaptan beri kazanacağımızı söyledik mi? Söyledik. Kazandık mı? Kazandık. Gururlu muyuz? Gururluyuz tabii ki. Ama yine de bu adaletsiz challenge'da, bu benzinli araçta beni tercih ettiğin için sana teşekkür ediyoruz Oğuzhan ve Uz Medya ailesine. Yavrum, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Benim için çok keyifli bir etkinlik oldu. Umarım sen de keyif almışsındır. Adalet kısmında bir şey diyemiyorum artık. Birazcık da bizim avantajımız olsun araba seçimi konusunda. Arkadaşlar, bu konuda yorumlara sizi davet ediyorum. Kendi kardeşi de ben de bu konuda iddialıyım. Seçim noktasında adaletsiz bir düzen var burada. Bu konuda yorumlarda sizden destek ve görüşlerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Milleti galeyana getirme kardeşim. Ben kaçar. Arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki çekimlerde görüşmek üzere.